güzel. güzel bir anı oldu. Sonra bir daha bindim yani aynı hemen işte inip işte falan bir şeyim var mı? Bir şey Yok olmadı ama. olmadı. Hani çok şükür bir şey olmasın da ama. Evet olmadı ama çok yani çok korktum. Ya şey Normal. oldum tabii. Normal. Korktum böyle bir oldum bir su Ya. içtim bir oturdum kendime geldim. Sonra bir daha bindim. Ama herkes de diyor ki düşmeden binici olmuyormuş. Onu Düştüğüm için deneyimledim şu an diyorsun. evet binici olma yolunda ilerliyorum. Çok keyifli ya at binmekte. Biz yine az önce, yine bunu söyleyeceğim ama az önce konuştuk. Mesela bir hobi olarak hayatıma devam ettiririm Evet dedin. kesinlikle. Kesinlikle. Her boşluğumda da çiftliğe gidip bizim eğitim aldığımız çiftliğe gidip biniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Terapi inanılmaz güzel bir terapi. Değil mi? Evet. Bir de o böyle farklı bir bağ oluyor o atla aranda sanki. Benim dumanım var Ya. atım. Onu çok seviyorum. Ona çok güzel bir bağ kurduk. İşte hep dumanlayım. Hep belli mi peki kişilerin atları? Yani seninki bu, onunki bu gibi. Ana böyle çok ata binenler, ana karakterlerin belli. İşte benim, Orhan'ın, ondan sonra başka karakterlerinde. Ama bazen tabii ki bazı yani bazen şey yapabiliyoruz mesela. Değişebiliyor. Evet değişebiliyor. Şeye göre, duruma göre. Çok hani bazı atlar çok hızlı. Bazı atlar mesela hantal deniyor. Onlar böyle daha böyle yavaşlar. İşte hangisi hangi sahneye daha uyuyorsa öyle Anladım. değiştirebiliyorlar bazen. Peki Orhan dedik o kadar. Biraz sormak istiyorum şimdi partnerliğinizde. Mert Yazıcıoğlu da çok sevilen yani senden iyi olmasın. O da Kesinlikle. hani çok iyi bir oyuncu. Onunla da sahnelerinizi, arka plandaki arkadaşlığınızı hemen sorayım yeri gelmişken. Çok iyi bir insan, çok çalışkan bir oyuncu, çok disiplinli. Sahnelerimiz çok güzel geçiyor Mert'le. Güzel bir uyum yakaladık bence. Yani enerjisi sahnede çok güzel. İnsanı böyle iyi hissettiriyor. Bir de şey de yapıyor yani nasıl diyeyim seni taşıyor sahnede daha güzel oynamanı sağlıyor. Evet. Destekliyor güzel bir şekilde. Güzel. Tabii ki onun çünkü benden çok daha tecrübesi var. Güzel geçiyor onunla setimiz ya. Sahnelerimizi beğeniyorum ben. Güzel oluyor. Ben ilk sizi o basın toplantısı düzenlendiği gün görmüştüm başlamadan önce. Bir kere orada böyle hani yan yana çok keyifli duruyordu. Belliydi hani zaten güzel olacağı. Hani seni zaten tanıyordum. Hani Mert'i de o gün orada gördüm. O da çok kibar ve hani çok iyi görünüyordu. Dedim tamam hani olur yani evet, buradan. Çok güzel enerjisi var. Evet. Benim de zannediyorum ki hani iyi bir enerjim var. Evet. O yüzden bence güzel tuttu Bence enerjilerimiz. Böyle Keyifli güzelce geçiyor. devam eder. İnşallah diyeyim ben de. İnşallah. Şimdi kuruluş dünya çapında da izlenenmiş. Özellikle hani Arap ülkelerinde falan sen de biliyorsundur keza bunu. Böyle nasıl dönüşler alıyorsun? Hani girdikten sonra diziye nasıl yorumlar yapıyorlar? Tabii olumsuz yorumlar da vardır muhakkak. O da Allah'ın emri yani. Ona yapacak bir şey yok ama hani böyle bir dinlemek isterim. Nasıl geri dönüşler aldığını. Çok güzel dönüşler aldım. Şimdi Esaret'te yeni bir kitle yine yurt dışında izleniyorduk ama Kuruluş serisi gerçekten inanılmaz izlendi. Yani sırf işte Kuruluş Orhan'a başladığım için bir sürü işte Fas'tan yazanlar oldu. Çok işte gurur duyuyoruz vesaire. Yani Arap olmamdan dolayı Arap ülkelerinden yazanlar oldu. Güzel mesajlar geliyor. Çok güzel mesajlar geliyor. Ben de işte elimden geleni yapıyorum çok güzel canlandırmak için ve güzel bir imaj vermek için. Güzel ama benim genel olarak dönüşler çok güzeldi. Öbürleri de zaten artık Allah'ın emri dediğim gibi yemek yemek gibi linç yiyoruz. Ya ben bile bu kadar linç yiyorsam senin ya da sizin gibi oyuncuların yani, yememesinin imkanı yok ama yani. Ya. O kadar normal hayatta da herkesi sevmiyor ki. Sosyal medya zaten öyle bir çukur artık. Hani eleştiriler. Öyle. Kimse o kadar çok sevmek zorunda değil. Ya ben şu an şunu şuraya koyuyorum diye bile dedim ya sana çekimden önce. Şundan bile linç yiyeceğim biliyorum. Yasemin Hanım telefona bakıyor gibi yapıyorsunuz. Öyle yapmayın. Ya arkadaşlar bırakın da nasıl yapacağımıza biz karar verelim bazen. Evet. Bu gerçekten çok gereksiz. Önemli olan bizim keyif almamız. Aynen öyle. Biz keyifli miyiz? İyi miyiz? Mutlu muyuz? Önemli olan o. Şu çay senin önünde durmasa ben ondan da linç yiyorum. Mesela sen kendin çay içiyorsun, konuğuna söylemiyorsun diyenler oluyor. Evet bunlardan bile. Ya içmiyor ki söylemiyorum yoksa sadece kelime söyleyecek halim yok. Tatlı da veriyor. Ben bunu düşünebiliyorum. Her şeyi veriyorum. Söyle. Her şeyi veriyor. Biz böyle tok bir şekilde başlıyoruz. Vallahi yemek, çay her şeyi söylüyoruz. Her şey var. Ya bunun açıklamasını yapmak bile çok korkunç değil mi? Yani ne diyeyim neyse vallahi. Ben Twitter sildim. Çünkü ya çok güzel şeyler var bu arada. İnanılmaz güzel destekleyenler var vesaire ama bazen gerçekten çok daha önce de söylediğim bir cümle boşuna bir kötülük var. Evet. Ondan da böyle maalesef artık bizde de huyu var ya. Tamam güzel şeyler görüyoruz ama böyle yine de kaydırıp kötüyü
Arıyoruz değil mi arıyoruz. sanki özellikle? Evet, Yani 100 özellikle. tane de bir tane kötü varsa biz ona takılıyoruz Evet mesela. ve sonra mesela bir daha dönüp bilmiyorum bende öyle oluyor bazen. Aynı böyle yorumlara bakıp ya acaba fikrini değiştirdi mi falan benim hakkımda diye. Ya. Hala aynı mı düşünüyor falan gibi böyle çok kötü bir şey bu. Evet. O yüzden bir Çok şöyle silip bir bakmamak daha lazım. yüklüyorum, silip bir daha yüklüyorum. Detoks yapıyorum kendi İyi kendime. yapıyorsun. Çok iyi geliyor. Ama bir yerden sonra çok linç yedikten sonra şey oluyor. O önemsememeye Alışkanlık başlıyorsun. haline Evet geliyor. evet Ben de artık bir bakıyorum bağışıklık yazmışlar deyip geçiyorum falan. kazanıyorsun. Evet evet öyle. Çok enteresan bir Ama yer. çok normal. Yani baktığım zaman sadece biz değil. Yani hem en normal insan bile linç yiyebiliyor. Hani hiç ünlü olmayan normal kendi halinde bir insan da linç yiyebiliyor. En ünlü Tom Cruise'lar falan da linç yiyebiliyorlar. O yüzden 7'den normal. 70'e herkes nasibini Bence alıyor. başarının şeyi, Birazcık. başarının Doğru. göstergesidir. Doğru. Peki hiç alıp da unutamadığın bir yorum oldu mu? Yani iyi kötü, sadece kötü olarak değil. Güzel mesajlar alıyorum. Arap böyle kızlardan, genç kızlardan, genç erkeklerden. Herkes de işte sen yaptın biz de yapmak istiyoruz. Biz de çok istiyoruz Türkiye'de oyuncu olmak gibi. İşte senin yolundan ilerleyeceğiz. İlham alıyorlar. Evet, ilham alıyorlar. Çok güzel mesajlar. Ben de her seferinde zaten her yerde ben nasıl geldim, nerede eğitim aldım, neler yaptım falan hep de anlatıyorum. Hani Örnek yani tabii ki olsun herkesin onlara. yolu farklı ama en Bir fikir ufak da olur bir en fikir azından. olur diye. Evet. Çok hoşuma gidiyor böyle mesajlar. Çünkü insanlar böyle imkansız olan bir şeyi belki de artık hani Olabilir ya, ben de olabilir yapabilirim. ya ben de değil mi? yapabilirim oluyorlar. Düşünüyorlar, Evet, o çok hoşuma gidiyor. Evet, doğru, güzel. Yani herkesin dediğin gibi kariyer hikayesi Tabii ki. kendine has ama Evet, dediğin evet. gibi neden örnek olması açısından tabii ki paylaşmak, anlatmak keyifli Evet. oluyor her anlamda. Güzel, devam etsin böyle bakalım. Peki oyunculuk konuşalım biraz da madem o kadar bahsettik diziden. Yani gerçekten güzel yanları da var. Hı hı. Zor yanları da var. Böyle biz konuşuyoruz bazen hani gerçekten o set arkasında buraya bile bulaşabilmemiz mesela günlerimizi aldı Evet. baktığın zaman. Çünkü çok yoğun bir set programınız var haliyle. Bu da hani aslında özel hayatın ve iş hayatını dengelemek noktasında birazcık seni zorluyor olabilir. Bunlar zorlukları olabilir. Ama dediğimiz gibi güzellikleri de var. Tabii. Tanınırlığı var. Hani keyif alman falan. Oyunculukta sen aradığını bulabildin mi bu noktada? Ya buldum çünkü yani şöyle buldum ben şu an çok mutlu hissediyorum kendimi. Çok iyi hissediyorum. Ya o yüzden bana iyi geliyor diye düşünüyorum. Dediğim gibi ben çocukluğumda da böyle çok hayal kuran, çok kendi kendime konuşan, çok böyle kafamda böyle bir sürü bir şeyler hayal eden, karakterler oluşturan bir çocuktum. Daha önce de söylemiştim ya oyunculuk benim aslında öyle bir amacım yoktu, kafamda yoktu ama yani düşündüğüm zaman çocukluğumda vardı böyle bir şey Ama bende. farkında değildin onun. Farkında değildim. O yüzden şu an hani mutluyum ve memnunum. Tabii ki dediğin gibi zorlukları çok var. En büyük zorluğu da belirsizlik bence. Onu da ufak yaşadım esaret bittikten sonra. Yani ne yapacağım? Olacak mı? İşte Doğru. iş falan Ki bekliyorsun. yine senin hızlı oldu aslında sürecin. Tabii hızlı çok daha oldu ama yıllarca hani evet tabii ki. sürenler de olabiliyor. Tabii ki ben şanslı olanlardanım ben onu da söyleyeyim çünkü hani gerçekten şanslıyım bence. Ama evet yani zor bir meslek ya oyunculuk çok kolay bir meslek değil. Evet doğru bence de bu işin en zor kısımlarından biri beklemek Evet çok olabilir sabır dediğin isteyen sabır. yani şeyde de işte bekliyorsun. Sete gittiğinde Orada de da bekliyorsun bu bekliyorsun. arada. Evet yani beklemek ki %40'ı diyeyim Evet, işin. zor. Evet. O zaman yani bu sektörün en zor şeyi, zorlandığın yanı beklemek Tabii diyebiliriz ki özet belirsizlik olarak. tabii ki. Belirsizlik evet. Zor. Ama güzellikleri de güzel. Ama evet güzel baktığın Ya bir zaman, işi- güzel düşündüğün zaman güzel şeyler oluyor zaten. Ya insan mesleğini severek yapmalı deriz ya her zaman. Zor da olsa, güzel de olsa. Her işin zorluğu var bakıldığı zaman. Evet. O yüzden severek yapmak asıl Kesinlikle. mesele. Severek de yapınca. yapmak, çok çalışmak, inanmak, biraz da şanslı olmak. Evet. Maşallah hepsini tamamlayınca zaten gerisi geliyor. Biraz da sana gelelim ya. Zorluk dedik. Zorluklardan gittik bugün. Dizi sektörüydü, şuydu. Setteki zorluklar derken. Muhassin zor biri midir sence? Sence? Bence değil. Bence de hiç değil ama dışarıdan Yok, zor değilim ya. Ben zor biri değilim. Tabii ki benim de huysuzluklarım var. Ama zor bir insan olduğumu düşünmüyorum. Çok uyumlu bir insanım. Herkesle uyum sağlayabilecek bir insanım. Peki kendine bir şey değiştirmek istesen ne olurdu sence? 2 şey değiştirmek isterdim biliyor musun? Bir tanesi kontrolcülük. Kontrolcülük yanım var benim işte.
her şeye böyle hakim olma halim. İşte ne Yoruyor, bileyim değil mi? birinin evet inanılmaz yoruyor. İnanılmaz yoruyor. Sadece işime bakmak isterdim. Sadece hayatıma böyle şeyime. İşte ne bileyim arkadaşımın bir sorunu olsa çok Sanki benim giriyorum. derdim gibi Sanki de. benim derdimmiş gibi. Anlıyorum. Onun dışında işte her şeye sette bile her şeye hakim olayım. İşte şuradan oluyor, bu taraftan oluyor, bu kısımdan oluyor falan diye böyle herkesin ne bileyim işte bir oyuncunun repliklerine falan bile takılıyorum başka repliklere gibi şeyler. Eyvah, Bunu yorucu. değiştirmek isterdim. Hı hı. Bir de kendime çok yükleniyorum. Çok yükleniyor. Bazen dönemlerim var. Bazı dönemlerde kendime biraz Belli başlı dönemler mi? yani Belli olmuyor mu bazen geldiği zaman? kendimi çok seviyorum. Zaten Hı. hep kendimi seviyorum da bazen böyle çok naifim kendimle. Bazen de böyle acımıyorum kendime ya. Sen bunu nasıl yapmazsın? Sen bunu nasıl böyle kötü yaparsın falan gibi şeyler. Bunu yapmak istemiyorum kendime. Zamanla Gibi. belki biraz törpülersin. Biraz Evet. yaşla Evet, da evet. alakalı olabilir o. İzliyor musun böyle kendi sahnelerinle mi alakalı aslında daha çok? Bunu da Normal merak hayatta ediyorum. da. Normal hayatta da. Kendime çok yükleniyorum. Çok sorumluluk alıyorum. İşte bazen diyorum ki bu kadar da hani Yapmadım almasam mı? aslında. Kendini düşünsem mi biraz falan böyle mutlu ol, huzur falan diye diyorum kendi kendime. O anlamda yüklenmek. Onu da değiştirmek Dediğim gibi isterdim. belki birazcık da ben de mesela biraz yaşla biraz daha hafiflemeye başlıyor. Değil mi? Evet. Peki bu karakter özelliklerinin yanı sıra biraz da güzelliğine değinmek istiyorum. Ya maşallah valla su gibi Ay, kızsın. teşekkür ederim. Nazar değmesin sana. Genetik birazcık. Onun dışında var mı bir Galiba. sırrın? Yok, hiçbir sırrım yok. Yani böyle özel olarak rutinin bir şeyin var mı böyle bir? Yani rutinim sadece makyajımı siliyorum ya. Makyajımı Yatmadan. böyle yatmadan önce Mutlaka. siliyorum. Hiç makyajla yatmam falan. Onun dışında kış olduğu için güzel nemlendirmeye çalışıyorum. O kadar hiç öyle. Onun dışında herhangi dışında bir şeyin hiçbir şey yok. diyorsun. Yok. Bir estetik var mıydı hiç sende? O da yok. Bir şey seviyorum ya. Ben doğal halimi seviyorum. Seviyorum. Ama herkes de özgür yapmak isteyen de yapabilir. Ben sadece böyle tercih ediyorum. Yani kesinlikle katılıyorum ama bazı noktada oyuncular noktasında özellikle hani bu mimik kaybedecek kadar yapılma noktası var ya o biraz rahatsız ediyor. Evet. Seyirci olarak söylüyorum. Böyle izlerken o mimik geçmeyince hani o kadarına Evet. gerek var mıydı oluyoruz biz de ister istemez. Tabii meslekten dolayı. Belki Evet. yani bilmiyorum bunu göz önünde bulunduruyorlar mı oyuncular yaparken ama bence dikkat etmeliler o anlamda. Evet. Çünkü dediğin gibi bizim işimiz bu. Hani Evet, yüzümüz, mimiğimiz, işte oynaması ne bileyim lazım. oynaması gerekiyor falan. Bir de de mesela benim mesela bakıyorum işte eski filmlere. Çok böyle farklı tarzlarda farklı güzellikler vardı ya böyle güzel kadınlar. Evet. İşte ne bileyim Monica Bellucci'ler ondan sonra falan Julia Roberts'ler falan. Herkesin böyle kendine has bir Özelliği ve güzelliği vardı. falan vardı. İnanılmaz böyle güzel. Şu an herkes tabii tek ki tip hala çok böyle. güzel çok güzel kadınlarımız. Çok. Yani Evet. Türk kızları gerçekten çok güzel. Türk Bence kadınları bayılıyorum. Arap kadınları da aynı şekilde. Ama dediğin gibi estetikten dolayı bir tık bir benzemeye başladık mı? Hani benzemeye başladılar gibi. O mesela olmasaydı keşke diyorum. Ama tabii ki herkes özgür. Tabii. O noktada zaten. Nasıl kendini mutlu hissediyorsa Hissediyorsa. tabii ki. Nasıl huzurluysa mutluysa. Meslek gereği benim de söylediğim. Sen de aynı şeyi söyledin zaten. Hani o mimik geçsin. Geçtikten sonra zaten kimse Aynen neden öyle. yaptırıyorsun gibi bir Aynen nokta öyle. değil ama tek tip olmasa ne kadar güzel olacak diye bir yorum yapayım ben de. Sonra geçeyim. Peki şimdi hani hayatın böyle çok kariyer odaklı şu anda baktığımız zaman. Hani hep settesin, hep işle alakalı bir sürecin var. Özel hayatını yönetebiliyor musun? Yani vakit ayırabiliyor musun bu noktada kendine? Evet. Ben güzel. zaten hani bir günlük diziden çıktığım için Evet, yani değil ne mi? kadar Doğru. yoğun olursa olsun şu an benim eski yoğunluğuma değil Tabii yani. doğru. Orada zaten ben çok alıştım tek gün repoyla yaşamaya 3 yıl boyunca. O yüzden şu an ben çok rahatım ya. Süper. İnanılmaz rahatım. Güzel bir arkadaş grubum var. İşte kendimce şeyler yapıyorum, aktiviteler yapıyorum. İşte tenise gidiyorum, yapıyorum. Ne güzel. Şan dersime bayağı oldu gitmeyeli ama ona gitmem lazım. Sonra Hemen hatırladık. hemen hatırladım. İşte dediğim gibi boşluk buldukça çiftliğe gidiyorum, at biniyorum. Güzel zaman ayırabiliyorum sevdiklerime, Süper, kendime. Güzel. Evet.
Peki son sorum olsun, kısa sorulara geçeceğim. Şimdi bu kadar güzel ve keyifli bir yolculuğun var. Var mı böyle hayalin ilerisi için? Hani iş anlamında tabii ki vardır. Onun dışında hani böyle ne bileyim aile kurmaktır. Hani bunlar çok mu uzak şu an senin için Sen yoksa? bunu bilmiyor musun? Olsun, Bilmiyor benim olman sormam gerekiyor bu lazım. koltukta bunu. Şu an burada sunucu Evet. profilinde soruyor olmam Evet, gerekiyor. herkes bilen bilir ki ben anne olmayı çok istiyorum. Evet. O yüzden tabii ki gelecekte planım evlenmek, bir aile kurmak Hı hı. ve bir anne olmak. İnşallah Allah nasip ederse. Amin inşallah. Yani öyle tabii ki kariyerim şu an benim için çok önemli. Ama istediğim bir yere geldikten sonra hayalim işte bir aile kurup güzel bir çocuk annesi olup sonra kariyerime tabii ki devam etmek. Hayata karşı seni güçlü kıldığına inandığın bir sloganın var mı? Bir tane sevdiğim bir söz var. Yani slogan denmez de daha önce de söylemiştim. Sessizce çalış, bırak başarın ses çıkarsın. Çok sevdiğim bir sözdür. Uygulamaya da çalışıyorum. Bence ben sessiz bir insanım. Ne diyorsunuz? Evet. Başarım konuşsun. Başarım konuşsun ya. Bir de güzelliğin. Ay, teşekkür ederim. Kendimi en çok, bu soruda sana hazırlanmış gibi, kendimi en çok bu konuda eleştiririm dediğin şey nedir? Ay, cevap verdim ki ben kendime çok yükleniyorum. Bir de evet, kontrolcülüğü de şey yapmam lazım. Var mı özellikle yani şunu çok eleştiririm ama özel spesifik bir şeyin var Kendimde mı? mi? Genel mi yoksa hep? Genel ya. Genel çok Çok düşünüyorum ya. İnanılmaz çok düşünüyorum. Çok her şeyi düşünüyorum. En ufak detayına kadar. Bu da Uykularını kaçırıyor mu peki? evet. Bir gece beyninde konuşuyorsun Evet. falan değil mi? Uyuman uzun Ve sürüyor. şöyle bir şey yaşıyorum son dönemde diyeyim, yani son dönem dediğimde bir 2 yıl içerisinde. Çok mesela geliyorum setten, inanılmaz yorgunum. İnanılmaz yorgunum ve sette bir inanılmaz uykum falan gelmiştir. Yorgun birkaç günden sonra mesela. Eve geliyorum ve diyorum ki ben diyorum uyumayacağım. Çünkü hani gece uyuyacağım ve çok güzel uyuyacağım. Şu an saat daha 7-8, uyursam saat 12'de kalkarım. Onu ben de düşüyorum, evet. Evet, diyorum ki uyumayacağım. Sonra bekliyorum. Saat işte 11.30-12 oluyor. Ben genelde o saatlerde yatağa girerim. Gidiyorum. Başlıyor, kafamda dönüyor şeyler. Onu nasıl yapacağım, bunu nasıl yapacağım, Evet. aman öyle, aman böyle. O günü yaşıyorum, ertesi gününü yaşıyorum, önümüzdeki günleri de yaşıyorum. İşte geçmişe dönüp onları da bir daha yaşıyorum falan derken bakıyorum saate 4. Oo, eyvah. O senin Evet. bayağı sürüyormuş. Bu arada aynı rutinlerimiz. Ben de öyle. Dediğin gibi o saatlerde geliyorum. Daha çok erken yorgun olsam da dediğin gibi 11-12 gibi giriyorum falan. Geçmiş ama olsun. konuşuyor. Benim 2 falan. 4'ü bulmuyor ama bir 2'yi buluyor 4'ü yani. bulmuşluğu var artık. Ay. Son dönemde 4'ü bulmuşluğu var birkaç gün. Ya bilmiyorum yani, çok işte onu değiştirmek isterim. Evet, evet. Ya şey var ya, böyle kafasını yastığa vurup Gamsız uyuyan insan var olacaksın ya. bu hayatta. Gerçekten. İnanılmaz imreniyorum. Yoksa Çok böyle güzel. beyazlarınız çıkar arkadaşlar yani diyeyim. Peki çok keşkelerin var mıdır hayatta? Yok, hiç keşkelerim yok. Ya, Evet. çok güzel. Yani her şey bana ders olmuştur. Her şey benim iyiliğim için olmuştur. Ama her şeyde bir hayır vardır Evet, diyorsun. kesinlikle yani. Kötü olan şeyler bile beni şu anki Masin yapmıştır. O yüzden iyi ki olmuştur diyorum kendi kendime. Peki kolay affeder misin? Affederim. Affederim ama unutmam. Ama kin de tutmam. Böyle unutmam derken böyle unutmayacağım, kin tutacağım falan anlamında değil. Affederim ya. Kendime yük yapmam onu diyorsun Evet, yani. yapmam ya. Güzel. Affetmek özgürleştirir çünkü insanı. Ama unutmam, ona göre yani bir yerde o yazılı kalır bende. Bu sorunun da cevabını verdim orada. Affetmek mi, intikam almak mı diye Yok, soracaktım. almam. Hı hı. Affeder geçerim diyorsun. Alacak olan var. Allah alır zaten benim yerime hiç. İntikam falan almak, uğraşmam. Bir de insana fazla bir enerji, fazla bir yük dediğin gibi bunlara gerek var ben mı? evet, kendimi niye mutsuz ben mutsuz olurum öyle. Bunu İçimde yapan ama tutarsam. o intikam almadan da mutsuz olan insanlar var. Garip ya, herkesin Evet. kendi bir Evet. kişiliği, bir tarzı Tabii. var. Ama sen o yükü kendim almam diyorsun. Almam. Gamsız biri misin? Ya bu Ay, soruların hepsini keşke. cevapladık biz ya. Keşke gamsız olsaydım ya. O kadar imreniyorum Değil ki mi? gamsız insanlar. Ben de. İnşallah bir yerden sonra olurum. Çok deneyeceğim. Değişir mi ki ya o acaba? Bence evet. Dedin ya, yaşla beraber bir şeyler böyle. Birazcık evet esneyebiliyor ama hani tamamen Esneyebiliyor. değişir mi? Anlamıyorum. Belki özel bir egzersiz falan yaparsan onun için bir araştıralım. Bunun bir egzersiz varsa, bize önerileriniz varsa açığız arkadaşlar. Lütfen. Evet, önerim varsa hemen ben egzersizlere başlayıp gamsız biri olmak istiyorum. Bence pek yoktur onun hani şeyi. Bir insan genelde o noktada Bence de o. 7'sinde neyse 70'inde o oluyor ama Özünde nasılsan umarım öylesin. birazcık biz de başarırız. Bazen şey diyorum kendime. Ya bunu dertlensen ne olacak şu anda Yasemin? Dertlenme, bırak düşünme diyorum ama yok, aradan biraz geçiyor yine. Nasıl Yine yapacağım, onu nasıl düşünüyorsun. Hayat gamlılar için çok zor Evet. yani o gam edenler için. Peki en büyük zaafın nedir? Sevdiklerim.
Evet, sevdiklerim, ailem ve sevdiklerim. Evet, değil mi? Yani evet. İnsan Onlar. oraya basılınca Evet, onlar bambaşka benim biri. zaafım. Peki stalk yapar mısın sosyal Yaparım. medyadan? Ya. O yapar. Var mı fake hesabı? Yok. Normal Kendi hesabından hesabımda girer yaparım, bakarsın. Evet. Ha. Hikayeye girmem görünmeyeyim diye. Merak ediyorsun Ama ama. profile girerim. Yani merak eder, yani o kadar da merak etmiyorum herhalde ben. Ama yapıyorum Meraklı yani. biri değilim diyorsun. Yok. Ama girerim profile bakarım falan. Yazarım Google'a, ChatGPT'ye sorarım falan. Öyle. Kullanır Öyle mısın stalk. kaynakları? Ha. Ama fake güzel oluyor bak story'lere bakmak Öyle için. mi? Onu bir kullanmanı tavsiye ederim. Yok, çok story'e bakasım olursa arkadaşımı arayıp sen bakar mısın derim. O bakar. Mantıklı. Sen de Evet. bakıver. Evet. Peki sorularım bitti. Aslında daha konuşsak konuşuruz da Evet. programımızın da belli bir saati var. Son olarak programımızın adı biliyorsun ki Yasemince İtiraflar. Gelen konuklarımızdan bizim için ince itiraflar istiyoruz. Bize verebileceğin böyle hadi şunu da size söyleyeyim ya da bilinmiyor diyebileceğin bir itirafın var mı? Tamam, ben yine Kolaya kaçacak bak Masim. Ben kolaya hissediyorum şu kaçmayacağım an. ya. Hadi yolla Kolaya gelsin. kaçmayacağım ama güzel bir şey. konumuzla alakalı, Ha, hadi dizimizle bakalım. alakalı bir itirafta bulunacağım. Heyecanlandın Tamam. mı? Evet heyecanlandım şu an dikkatimi çektin. Şöyle, işte ilk başta diziyle konuşurken, görüşürken vesaire bana şey diye sormuşlardı. İşte at binmen gerekecek, şunu yapman gerekecek vesaire. Dediler ki hani attan korkuyor musun? Hani eğer korkuyorsan sorun ama korkmuyorsan biz hallediyoruz zaten eğitmenlerimizle vesaire çalıştırıyoruz ve hani şey yapıyorsun. Ben çok korkuyordum Yasemin. Ya. Aşırı korkuyordum. Hatta daha önceki dizimde birkaç tane sahnem vardı. Bir sahnemiz vardı Atta Esaret'te. Oradaki kamera arkasından insanlar yani daha önce izleyenler biliyor ne kadar korktuğumu. Böyle aramda böyle 1 metre falan duruyorum atla. Ha öyle yani binmeden Tabii de. tabii binmeden de böyle dokunamıyorum. Korkuyorum ve böyle şey oluyorum, böyle içim falan ürperiyor falan sesleri duyunca. O kadar korkuyordum. Tabii ki korkmuyorum dedim. Öyle. Bu da böyle bir itiraf olsun. Hayır dedim ya, attan korkmuyorum ben. Çok seviyorum. Daha önce işte o diziden bahsederek daha önce bindim ben daha önceki dizimde falan. Sonra peki o ilk sahnen, Sonra eğitimin işte falan? eğitimde korkmuyormuş gibi de yapmam gerekiyor. Anladın Evet. mı? Korkmuyorum. Yani ne yapayım, içimden korkuyorum ama korkmuyormuş gibi yapmaya çalıştım. Ama oradaki arkadaşların hepsi sonradan şey dediler, sen korkuyordun ya ilk geldiğinde falan Anladılar. diye. Onlar anlamışlardı. Ama çok da iyi ki de öyle demişim yani. Güzel oldu çünkü. Evet. Artık alıştın da aştın da korkunu. Çok seviyorum artık. Yani hem korkunu aşmış oldun hem de çok güzel bir projeye dahil olmuş oldu senin için. Böyle Kesinlikle çok güzel oldu. bir taşla 2 kuş olmuş oldu. Çok keyifli bir itiraf oldu. Sevdim. Evet. Bak korkmuştum kolaya kaçacaksın diye ama kaçmadın. Yok, evet. Ayağına yüreğine sağlık. İyi ki geldin. ederim. Böyle romantik bir günde, yağmurlu bir günde tatlı bir, keyifli bir sohbet oldu. Ben de çok Her keyif zaman aldım. beklerim. Arayı açma. 1 sene falan. Evet, yani bir sene nedir Allah aşkına? Sene ortasında geliyorum. Evet lütfen her zaman çaya kahveye yemeye ve sohbete bekliyoruz. Teşekkür ederim. Dizi böyle uzun uzun devam etsin inşallah. Diyeyim. Yolun açık olsun da Teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin. Diyelim ve programımızı kapatalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşürüz.